Herkese merhaba ve bu yeni açıklayıcı incelememize hoş geldiniz. Bugün siber güvenlik savunmasının tam kalbine, yani temel yapı taşına iniyoruz. Bakın, sistemleri nasıl koruyacağımızı veya bir bilgisayar korsanının savunmadaki boşlukları nasıl bulduğunu gerçekten anlamak istiyorsak, oyunun kurallarını bilmek zorundayız. Enerjimiz yüksek, odak noktamız ise çok net. Hazırsanız, dijital dünyanın en kritik kurallar bütününe yakından bakalım. Şimdi, hiç merak ettiniz mi? Onca karmaşık siber saldırı aslında neyi hedefliyor? Neredeyse tamamı CIA üçlüsü dediğimiz bu basit ama güçlü modele yönelik bir tehdittir. İngilizce gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu üçlü, her dijital varlık için kusursuz bir uyum içinde çalışmak zorundadır. Şöyle düşünün, bu üç ayaktan sadece biri bile kırılırsa bütün sistem başınıza çökebilir. Yol haritamız oldukça sade. Bugün hızlıca şu 4 başlığa bakıyoruz. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve son olarak o hassas dengeyi kurma meselesi. Temel kavramlardan başlayıp gerçek dünyadaki çok kurnazca makro saldırılarına kadar her şeyi adım adım inceleyeceğiz. İlk temel taşımızla, yani gizlilikle başlıyoruz. En basit tabirle gizlilik, bir bilgiye yalnızca ama yalnızca izin verilen kişilerin erişebilmesi demektir. Ama dürüst olalım, her veri ultra gizli olmak zorunda değildir, değil mi? Düşünsenize, ehliyetleriniz, kimlik numaralarınız veya şifreleriniz. Bunlar doğrudan sizi tanımladığı için sıkıca korunmalıdır. Ama diğer tarafa bakıyoruz, bir şirketin web sitesindeki yönetim kurulu üyeleri listesi. Zaten herkese açık. Yani bu listenin dışarı sızması teknik olarak bir gizlilik ihlali sayılmaz. Bütün mesele neyin gerçekten korunmaya değer olduğunu bilmekte bitiyor. Peki bu koruma kalkanı düştüğünde ne olur? Size kocaman bir rakam vereyim. 50 milyon. Ağustos 2021'i hatırlayın, T-Mobile tam 50 milyondan fazla mevcut ve eski müşterisinin verilerinin çalındığını duyurdu. İsimler, doğum tarihleri, ehliyet numaraları hepsi bir anda karanlık ağda, yani Dark Web'de satılığa çıktı. İnanılmaz bir gizlilik yıkımı, öyle değil mi? Peki bu devasa felaket önlenebilir miydi? Kesinlikle, evet. Saldırganlar bir yönlendirici üzerinden ağ sızmıştı. Eğer o veriler düz metin olarak değil de düzgün bir şekilde şifrelenmiş olarak tutulsaydı, dosyalar çalınsa bile okunamazdı. İnternete açık sunucuların doğru yapılandırılması, güvenlik yamalarının anında geçilmesi ve ağdaki tuhaf hareketlerin izlenmesi, bunlar lüks değil, gizliliği korumak için elinizdeki en temel silahlardır. Gelelim ikinci ve çok daha sinsi olan temel taşımıza, bütünlük. Burada kendimize şu korkutucu soruyu sormalıyız. Birinin sisteme gizlice sızması kötüdür, evet. Peki ya o kişi sisteme girdikten sonra verilerinizi değiştirmeye veya tamamen silmeye başlarsa? İşte o zaman sistemin bütünlüğü yerle bir olur. Ocak 2022'de Ukrayna'daki sistemleri vuran Whispergate adlı silici yazılım tam olarak bunu yaptı. İki aşamalı acımasız bir taktik. Önce sistemin ön yükleme kaydını, yani MBR'yi bozup ekrana sahte bir fidye notu bastılar, ardından cihazdaki tüm dosyaların üzerine yazarak veriyi kelimenin tam anlamıyla buharlaştırdılar. Hedef para değildi. Hedef verinin bütünlüğünü geri dönülemez şekilde yok etmekti. Bu kadar yıkıcı bir güce karşı kurumlar verilerinin bütünlüğünü nasıl savunacak? Microsoft'un bu konuda çok net altın değerinde bir tavsiyesi var. Çalınan şifreleri anında çöpe çevirmek için çok faktörlü kimlik doğrulamayı, yani MFA'yı mutlaka etkinleştirin diyorlar. Ve sistemin tam kalbine yapılacak müdahaleleri engellemek için Defender içinde denetimli klasör erişimini açık tutun. Unutmayın, veri sadece orada durmamalı, duran veri doğru veri olmalı. Bütünlük dedik ya, şimdi sistemin bütünlüğünün aslında ne kadar kolay bozulabildiğine, o klasik ama ölümcül makro tehdidine bir bakalım. Bilgisayar korsanlarının en eski numaralarından biridir bu. Microsoft Office makroları. Kurumlar bunu işleri otomatize etmek için kullanırken, saldırganlar şahane bir arka kapı olarak görür. Senaryo şöyle başlar. Saldırgan boş bir Word belgesi açar. Ama dikkat, bunu yeni nesil DOCX olarak değil, eski doc formatında kaydeder. Neden biliyor musunuz? Çünkü DOCX dosyaları bir şablon eklemeden içine zararlı makroları kalıcı olarak kaydedemez. Sonra saldırgan makro menüsüne girer ve işletim sistemi komutlarına erişebilmek için Windows Script Host Shell nesnesi oluşturur. En can alıcı nokta ise şu, kodun kurban belgeyi açtığı anda otomatik tetiklenmesi için o meşhur AutoOpen komutunu VBA içine gömer. İşte filmin koptuğu an.
Kurban, o masum görünen Word dosyasını açar ve tepedeki sarı "İçeriye etkinleştir" butonuna tıklar. Tıkladığı an geçmiş olsun. Arka planda VBA kodu uyanır. Yalnız burada teknik bir engel vardır. VBA'nin dizeler için 255 karakterlik bir kısıtlaması bulunur. Ama kurnaz saldırganımız uzun PowerShell komutunu doğrudan yazmak yerine onu Base64 ile kodlar, bir Python betiği kullanarak 50 karakterlik küçük lokmalara böler ve VBA'nin içine öyle gizler. O ufacık kod parçacıkları birleşip çalışır, PowerCat isimli aracı indirir ve saldırganın ekranında bir ters kabuk yani reverse shell açılır. Bütünlük mü? Artık tamamen saldırganın elinde. Bu da bizi üçüncü ve son temel taşımıza, erişilebilirliğe getiriyor. Eğer bir sisteme en çok ihtiyacınız olduğu anda ulaşamıyorsanız, o sistemin ne kadar güvenli olduğunun hiçbir önemi kalmaz. Saldırganın gizliliği veya bütünlüğü bozmasına gerek bile yoktur, fişi çekmesi yeter. 24 Şubat 2022'de çatışmaların tam ortasında olan biteni hatırlayalım. Viasat'ın uydu internet sistemlerine Acid Rain adında bir yazılımla devasa bir hizmet reddi yani DOS saldırısı yapıldı. Sonuç mu? Uydu interneti saatlerce kesildi, iletişim felç oldu. Erişilebilirliğin kaybı sanal dünyadan çıkıp doğrudan fiziksel dünyayı etkiledi. Daha sonra Viasat bu büyük sızıntının hatalı yapılandırılmış bir VPN cihazından kaynaklandığını açıkladı. Görüyor musunuz? Küçücük bir konfigürasyon hatası. Peki sistemleri bu tür gelişmiş tehditlere karşı ayakta tutmak için ne yapmalıyız? Doğru VPN yapılandırması kesinlikle şart ama yetmez. Ağınızda anlık olarak neler olup bittiğini tam bir görünürlükle izlemeli, sürekli tehdit istihbaratı toplamalı ve bir saldırıyı beklemeden kendi ağınızda aktif tehdit avcılığı yapmalısınız. Şimdi biraz teknik detaylardan sıyrılalım ve işin mutfağına, yani bu güvenlik dengesini kurma meselesine geçelim. Bakın, gerçek dünyada bu CIA üçlüsünü uygulamaya kalktığınızda devasa bir paradoksla karşılaşırsınız. Size bir sır vereyim mi? %100 aşılmaz, olağanüstü sıkı bir güvenlik aslında bir şirket için inanılmaz kötüdür. Neden diyeceksiniz? Çünkü maksimum güvenlik demek iş yapılamaz hale gelmek demektir. Eğer bir çalışan basit bir dosyayı açmak için bile 10 farklı güvenlik adımından geçmek zorunda kalıyorsa sinirlenir, verimi düşer ve inanın bana o kuralları delmenin bir yolunu mutlaka bulur. Güvenlik ve günlük işlerin akışı bir terazinin iki zıt kefesidir. İşte bu yüzden o teraziyi dengede tutmak için körü körüne yasaklar koymak yerine sürekli bir eğitim ve değerlendirme şarttır. Demin o zararlı makrolardan, o sarı içeriye etkinleştir butonundan bahsettik değil mi? Çalışanlarınızın hepsinin makro kullanmasını yasaklarsanız işleri durdurursunuz. Ama onlara o butona neden dikkatle basmaları gerektiğini öğretirseniz işte o zaman güvenlik herkesin sorumluluğu haline gelir ve gerçekten işe yarar. Bu açıklayıcı incelememizin sonuna gelirken sizi şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer tamamen kusursuz bir güvenlik, kullanılabilirliği ve verimliliği yok ediyorsa, sizin kuruluşunuz perde arkasında aslında hangi riskleri sessizce göze alıyor? Belki de o hassas dengeyi tam da şu an baştan düşünmenin vaktidir. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, meraklı kalın ve güvende kalın.